Evet arkadaşlar, herkese yeni bir video ile selamünaleyküm diyorum. Güzel bir canlı yayın hemen yapayım dedim. Yolun kenarına bile çektim arabayı. Telefonum çekiyor herhalde. Büyük ihtimal yayını da düzgün açmış olabilirim, bilmiyorum da. Başımdan geçen güzel bir olayı anlatayım size. Hatta çok da güzel değil. Tutuklama kararı çıkarılmış benim hakkımda. Bunun kaçında büyük ihtimal bir hafta önce Türkiye'deydim. Türkiye'de hakkımda tutuklama kararı çıkarılmış. Yani tutuklama kararı define yönetmeliciliğine uymama, insanları define aramaya teşvik etme, bunlar hakkında benim yakalama kararım çıkarılmış. Aynen, yeniden çıkarmışlar hakkımda. Ben sorun değil benim için, ama ben yaptığım işi biliyorum. Ne şekilde arayabileceğimi biliyorum. Neler yapabileceğimi biliyorum. Onun için benim define aramakta bir korkum yok. Ama kanun bunu yapıyor. Kanun bunu yapmak zorunda, çünkü biz çıkardığımız defineleri direkt insanlara gösteriyoruz. Bunu da devlet sorgulama zorunluluğu var devletin. Aleykümselam abi, yayınıma hoş geldiniz. Yayına yeni katılanlar için anlatayım. Şöyle arabanın içindeyim. Yoldan eve doğru gidiyorum. Türkiye'de hakkımda define yönetmeciliğine uymadığım için tutuklama kararı çıkarılmış. Bunu hemen abonelerimle beraber paylaşayım dedim böyle. Onun için bir canlı yayın açtım. Hemen canlı yayında tıkır tıkır size anlatayım bu durumu. Türkiye'de define yönetmeciliğinde kanallarda, yani bu define kanalları var. Bu define kanalları hakkında şu anda soruşturmalar başlatılıyor. Ben de o ağlardan birine takılan bir kişi oldum, ama benim define arayıp kanallarımda göstermemi Türkiye Cumhuriyeti'nde yasak define arama, definelerin çıkarıldığı yerlerdeki gösterimleri, yani bu ne olursa olsun, yani define çıkarıp gösteren kişilerin hepsine uygulanacak. İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına çıkarken pasaport kontrolünde polisler beni aldı. Polisler beni oradan aldıktan sonra eşimle beraberdim de. Polisler beni aldı, bir şeye getirdiler. Nezarethane gibi bir yere. Hakkımda yakalama kararı varmış. Bu yakalama kararıyla beraber de yurt dışına çıkış yasağı koymuşlar bana. Komisere diyorum ki, amirim benim yaptığım sıkıntı nedir, yani bu problem ne? Söyleyin, ona göre ben de kendimi savunayım, ya da hani bir avukatımı arayayım, ya da bir problem. Havaalanı polisleri de sağ olsun bayağı kötü davrandılar bize. Bayağı bir uğraştırdılar bizi orada. Nezarete attılar. Üstümüze kapıyı kilitlediler. Olsun, devlet sonuçta işini yapıyor. Bir 7 saat falan bir nezarethanede kaldık. Ondan sonra cumartesi gününe denk geldiğim için pazartesi gününü beklemem lazımmış. Bu süre zarfı içerisinde de tutuklu kalmam lazımmış. Sonradan tabii birkaç kişiyi ben aradım telefonlarımla beraber. Hani avukatlar gelip benim işlemlerimi halletmesi için, işleri hızlandırması için, beni nöbetçi mahkemeye sevk etmesi için avukatları çağırdım. Avukatlarım var. Ben onun için normalde şeyde tutmaları lazım. Ya uğraştırıyor işte. Yani beni orada tutmana gerek yok. Nöbetçi mahkeme var. Çıkar beni mahkemeye, ben ifademi vereyim. Çünkü Türkiye sınırları içinde değilim ben. Ben savcıya zaten bunu da anlattım. Dedim, savcım ben Almanya'da yaşıyorum. İkametgahım zaten Almanya. Ben bu işi Almanya'da yapıyorum ve onları da gösteriyorum. Yani ben Türkiye'de herhangi bir taşa, herhangi bir kayaya, herhangi bir yere zarar vermiş bir insan değilim. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde kazıdığım yerleri, eğer kazıyacaksam da ben gider Cumhuriyet Başsavcısından, valisinden, Turizm Bakanlığından izin alıp da gidebilirim. Çünkü kanunları bilen bir insanım ben. Kanunu biliyorum. Kanunun ne olduğunu da çok iyi biliyorum. Çünkü benim işim avukatlarla beraber zaten. Hep görüşüyorum bunu. Çünkü kanunlar hep değişiyor. Şimdi 2025 yılında da bütün defineciler hakkında insanları defineye teşvik etme. Kanalında bulduğu mesela bir defineyi devlet geri çağıracak. Getir biz inceleyelim bunları. Elinde olmayanlar büyük sorunlar yaşayabilir. Yani çünkü
kim olduğum belli, ne olduğum belli. Bunların hepsi de 2024 yılı içerisinde izlenmeye alınmışlar yani. Yani bu alındılar, ifade alınıp salındı ama izliyorlar. Büyük bir sıkıntı. Orada işte ben nöbetçi savcıya çıktık. Nöbetçi savcıda ben gerekli kanunlar içerisinde, çünkü ben bunların hepsini taşıyorum yanımda. Hani başıma bir iş gelebilir, başıma bir tabii insanlar bunlar, yani biri şikayet eder, herhangi bir problem olur. Bunlar için ben bütün teslim edilenleri, elimde olanların hepsini ben mahkemece karşınıza getirip ispatlayabilirim ve gösterebilirim diye ben bunların üstüne imzamı attım ve söyledim. Çünkü ispatlayamayacağım bir problemde aşağı yukarı 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası var bunların. Yani ben bunları da bilenlere, bilmeyenlere buradan söyleyeyim. Öyle bir şey başımızdan geçti. Aşağı yukarı bir 15-16 saat bir zamanımız savcılıkta, nezarethanede falan geçti. Biz bu işe gönül vermiş insanız. Yani biz bu işin peşinde her zaman gideceğiz. Yani biz devlet kanununun haricinde herhangi bir kazıma, devlet kanununun haricinde herhangi bir şey yapmıyoruz. Kaçak hiçbir şey bizde yok. Şu anda zaten arabanın içindeyim. Kazıya gidiyorum. Şu an Almanya'dayım. Almanya'ya geldim. İstanbul'a da geldim. İstanbul'da bazı yerleri gezdim. Bazı cihazlar var. Onlara baktım. Bazı eğitim konuları var. Onları aldım. İnşallah güzel, daha iyi bir makinelerle beraber aramalar da yapacağım. Bakalım, hayırlısı olsun. Siparişlerimi verdim. Tek ufak bir sıkıntımız işte Türkiye Cumhuriyeti'nde benim olmadığımı ben ispatlamak zorunda kaldım orada. Ben kanalımın linkini vermeme gerek yok. Zaten benim kim olduğumu onlar biliyor. Çünkü araştırmışlar beni. Savcısı olsun, nöbetçi savcısı olsun, nöbetçi hakimi olsun. Bunların hepsinin sorduğu sorularda benim kim olduğum onların önünde zaten var. Yaşadığım yer var. Yani Türkiye Cumhuriyeti içerisindeki yapılan kazılar biraz sıkıntılı şu anda. Yani çıkardığımı ben gösterdiğim için sorunlu. Çünkü ben onu ispatlayabilmem lazım. Ben onu nereye verdim? Nereden çıkardım? Bunların hepsini bildirmem lazım. Çünkü ben kendimi kameraya çekiyorum. Ben bu şeyi çekerek veriyorum. Yani bunu verdiğim için bunları ispatlamak zorundayım. Yani bu işi gerçekten gerçek defineci nasıl olacak? Bunu biraz devlet gösterecek herhalde. Yani ben bu işin içindeyim. Harbiden de bu işi yapıyorum yani. Ben gerekirse 2 günde, 3 günde, 5 günde, en fazla 7 gün tutma hakları vardır beni. Ki ben kendimi anlatamayacak bir durumdaysam beni avukatlarım olsun, diğer olaylarım, mesela ne olaylarım varsa, benim şu anda Türkiye Cumhuriyeti içerisinde hiçbir dosyam yok. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde de hiçbir olaya ben karışmadım. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde, bunu buradan kanıtlı olarak da söyleyeyim ki bunu yarın bir gün tekrar ben kullanabilirim. Yani şu anda bugün 17 Aralık Salı. Ben aşağı yukarı 12 Aralık'ta tutuklanma kararım çıktı. 14'ünde tutuklandım. Bir iki gün önce de buraya geldim. Yani onun için biraz zaman kaybım oldu. Onun için de beni çok sordular. Kubi neredeydin, nerelerdeydin diye böyle sorular aldım. Eyvallah, teşekkür ederim. Yani bu herkesin başına gelebilir. Özellikle defineci arkadaşlara ben buradan sesleniyorum. Bir ikinci kişi sizin başınıza iş açabilir. Yapacağınız işleri tek başınıza yapın. Bir siz bilin, bir Allah bilsin. Başka da kimse bilmesin. Onun için bu işler sıkıntılı işler. Yani bu işler gerçekten sıkıntı işler. Yani ben bu işin içinde olduğum için söylüyorum. Yani yapacağınız işi siz bilin. Çünkü bunun daha detaylısını ben size nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama ufak bir bilgi vereyim size buradan. Allah razı olsun. Çünkü bu işlerin içerisinde sahte işleri yapıp ağzım burnum diyene kadar cezaevini boylayan, kendini anlatamayan, yani derdini, adam şimdi define bulmuş, videosu var elinde, birinin eline geçmiş, adam göstermiş, gel buraya bakayım sen bunu bize şimdi açıkla. Açıklayamazsan eğer, o define bulduğun videodaki define sende yoksa ya da teslim etmediysen ya da bunu vermediysen büyük sorunla beraber karşı karşıyasın diyebilirim arkadaşlar. Yani bunlar sıkıntılı işler. Kimler gelmiş, kimler gitmiş bir okuyayım burada. Esat Aslan kardeşim, Allah razı olsun. Gerçekten teşekkür ediyorum. Kubi geçmiş olsun.
boş ver gül geç. Ya benim için sıkıntı yok. Ben çünkü kendimi iyi biliyorum. Ben kendimi güzel anlatabilirim. Çünkü benim için problem yok. Yani yaptığı işi eğer ki bir insan anlatamayacaksa büyük bir problemle karşı karşıyadır. Yani benim söylediğim o. Kanalın linkini ver demiş. Kanalın linkini vermeme gerek yok. Benim bütün kanallarım izlenme altında zaten. Bütün kanallarımı biliyorlar. Yaptığım işin de ne olduğunu biliyor. Devlet biliyor ya. Devlet her şeyi biliyor yani. Sıkıntı yok. Buradan da bir bilgi vereyim dedim. Şimdi aramalara başlıyorum yeniden. Şeytan ayini yapılan yere şimdi gideceğim. Biraz geç kaldım aslında. Biraz akşamüstü. Ama hemen dedim bir bilgi vereyim size. Çünkü gideceğim yer biraz uzak. Soracağınız sorular varsa ben hemen sorular oradan sorayım. Ya da alayım bir şey yapın. Mete abi her videoda çekilişe katılmak için yorum yapmayı unutma diyorsun ama çekilişler ne zaman oluyor? Her ayın son gününde canlı yayın yaparak çekiliş yapıyorum ben. Yani takip etmiyor olabilirsin. Çünkü takip edersen yakından canlı yayına anında bildirimler geldiği zaman gelebilirsin. Ve canlı yayında biz kişileri buradaysa bunların hepsine hediyelerini gönderiyoruz. Hediye göndermiyorum çünkü ben yurt dışındayım. Ben direkt IBAN'a hediye ediyorum. Yani öyle söyleyeyim. Çıkan kişilerle irtibata geçiyorum. Çoğunlukla zaten ben kişilerle beraber konuşuyorum. Yani benim kanalımdaki insanların çoğu beni bilir. Şimdi defineci olmak için neler gerekli? Defineci olmak için yani defineci dediğin zaman bu işi şimdi gerçekten yapan var, kaçaktan yapan var. Gerçek defineciler Turizm Bakanlığı'ndan, valilikten, savcılıktan onaylı yazı almak zorundalar. Arayacakları bölgeyi bildirmek zorundalar. Bölge verirler size. Derler ki mesela örnek veriyorum Cinliköy. Cinliköy'e gideceğim. Ben Cinliköy'ün etrafında bir belli metrekare içerisinde aramalar yapacağım diye bunu göstermek zorundasın haritadan. Sana da bu haritanın çizelgesini veriyorlar. Bu çizelge içerisinde sen arama yapabilirsin ama bu aramalarda yapacağın derinlikler, yapacağın doğaya verebileceğin zararlar. Mesela adam var gidiyor doğayı kıray parçalay mesela katolan beraber olsun. Kayaları yıkıp indiriyor mesela. Bu doğaya zarar verme. Bunun hakkında da işlem yapabilirler size. Mesela gittin kırdın bir yeri kazıdın. Kazıdığın yeri kapatmadın. Mesela bazı yönetmelikler var. Bu yönetmeliklerde belli bir oranda kazıma yapabilirsin. Yani bu kazıma 50-60 santimin altına düştüğü zaman sen defineci olursun. Çünkü defineci olduğun zaman da problem yaşarsın. Onu söyleyeyim buradan. Çünkü defineci öyle. Yani hazine aramak başka, defineci olmak başka. Definecilerin mesela çok şeyleri var. Mesela tekçi olanı var, yüzeysel arayanı var, derin arayanı var. Gerçekten yerin altına girip de arayanları var yani. Aleykümselam, Makedonya'ya buradan selam olsun. Yayınıma hoş geldin. Çekilişe beni de yaz o zaman. Sonuçta bu kanalda bir video. Teşekkür ederim. Ya şöyle de söyleyeyim. Benim çok kanallarım var. Bunların bazıları mesela reklam ajanslarından beraber kullanılıyor. Benim ana kanalım Define Ustası kanalıdır. Ana Instagram adresimde Define Macerası 61'dir. Ekstra olarak da TikTok hesabı kullanıyorum. TikTok hesabında da Define Ustası olarak ararsanız ben orada çıkıyorum. Resmi olarak kullandığım sayfalardır. Diğerlerine itibar etmeyin. Diğerleri benim kanalım değildir. Videolarımı çalınıp paylaşıldığı platformlardır. Onları da ben şikayet etmiyorum. Ben neyse onu söylüyorum abi. Ben elimden geldiği kadar hani ben gidip yok çıkarayım göstereyim ya da şey yapayım. Bu işin içinde olan kişilere ben söylüyorum. Çünkü bu işin içinde gerçekten olan kişileri takip ettiği için ben bu kanalda o insanlara bunu anlatmak zorundayım. Çünkü harbi defineciler de var. Yani ben çok insanlarla beraber oturdum, tanıştım. Hepsine de buradan selam olsun. Az kişidir, öz kişidir. Az olsun, öz olsun. Çok önemli değil. Ben de yurt dışındayım. YouTube'a içerik üreteceğim. Instagram'dan yazsam sponsorluk konusunda yönlendirir misin? Yardımcı olur musun? Benim sponsorluklarla beraber bir işim yok. Ben çeker atarım. Makine kullanırım. Neyse onu söylerim. Kullandığım makinelerin üzerinde ben mesela çok makineler kullandım. İyi olanı kullanıyorum. Eğer kullanmıyorsam zaten benim için iyi değildir. Çıkarıyorum hemen şeyden. Çünkü ben biraz daha derin bölgelere inmeye çalışıyorum. Çünkü derin işlerde bazen çalışıyorum. Mesela 1,5 metreler, 2 metreler daha derinler olduğu zaman insan gücünün olmadığı yerlerde ben arkaya bırakıyorum. O zaman iş makinelerinin gelmesi lazım. Arazinin konumunun bilinmesi lazım. Araziye
gelinebilecek yerleri bulabilmek lazım. Yani bunlar çok önemli detaylar ve uzun işler. Öyle kolay işler değil bu işler. Biz çok çarpıldık bu işlerde yani. İnşallah hayırlısı olsun. Aleykümselam, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Başımızdan geçen küçük bir olayı anlattım. Videoyu tekrar izleyebilirsiniz. Gelmeyenler için tekrar anlatayım. 2025 yılında define yönetmeciliğinde çekilen bulunan hazinelerin videolarının paylaştığı platformlarda araştırmaları yapılıyor. Define yönetmeciliği biraz değişiyor. Bu define yönetmeciliğini bilmeyen arkadaşlar biraz problem yaşayabilirler. Ben de onların arasında bir katılım oldu. Beni de Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yapıyorum diye. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti içerisinde definecilik biraz sert kanunlara dayalı. Onun için benim de tutuklama kararım çıkarılmış. Çıktık, ifademizi verdik. Biz bu yoldan ayrılmıyoruz. Biz bu yolda devam edeceğiz. Çünkü biz bu yola baş koymuşuz. Aşağı yukarı 13-14 yıldır ben bu işin içerisindeyim. Allah'a çok şükür herhangi bir problemimiz olmadı. Kim ne sorarsa kanıtlamaya hazırım. Türkiye Cumhuriyeti'nde de benim hakkımda bazı videolardan esintiler istediler. Hani şu videoda neler çıkardım, bunları getir, incelemek istiyoruz. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde çıkmadığını, Almanya'da çıkarıldığını, teslim edildiklerine dair kağıtlarının, her şeyinin bende olduğunu tespit ederek söyledim ve tutuklama kararımı kaldırdım. Yurt dışı çıkış yasağımı kaldırdım ve şu anda da Almanya'dayım. Ve Almanya'da şu anda aramaya devam edeceğim. Şu anda arabanın içindeyim. Ufak bir video çekip kanalımda beni yakından takip eden insanlara bilgi vereyim diye bu videoyu şu anda çekiyorum. Bilgileri olsun. Beni soranlara buradan selamlar olsun. Allah razı olsun. Videoyu izlemeyenler tekrar başa alabilir. Videoyu tekrar izleyebilir. Define yönetmecikleri değişiyor. Bunun için ilerleyen videolarda ben yeniden bilgileri de sizlere aktarmaya çalışacağım. Çünkü define yönetmeciliği biraz farklı mecralara şu anda girmeye başladı. Onun için kendimizi sağlama alalım. İşimizi güzel yapalım. Başımıza bir iş gelmesin. İşi ne kadar hızlı olsun, güzel olsun değil. Yavaş olsun, sonu güzel olsun. Bizim için. Çünkü bu işlerin içerisinde canını kaybedenler oldu. Bu işlerin içerisinde hayatından olanlar oldu. Bu işlerin içerisinde kendini anlatamayıp boşuna cezaevlerinde kalan arkadaşlarımız oldu. Bunlara buradan ben sesleniyorum. Yani güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde kendilerini anlatabilecek şekilde devam etsinler. Yani YouTube platformu içinde olmayanlara da zaten ben bunu söylüyorum. Çünkü bir platform içinde olanlar kendini mecbur anlatmak zorunda kalacaklar. Olmayanlara da o şekilde söylüyorum. Hani bir problemle karşılaştıklarında gidip alabilecekleri kağıt, kendini savunabilecekleri bir savunma, bütün hepsini ben detaylı şekilde video kanalımda anlatacağım arkadaşlar. Ben sizi Allah'a emanet ediyorum. İşler bizi bekler. Video çekmeye, araziye gitmeye, tespitleri yapmaya devam ediyorum. Çok acayip yerleri buldum. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu yeni gelen arkadaşlar tekrar izlerse, şimdi kapatacağım yayını, tekrar izlerse daha detaylı anlayabilirler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Çatır çatır videolar gelmeye devam edecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.